Herkese merhaba, basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere nasıl basketbolcu olunur onu anlatacağım. Evet basketbol severler, tekrar merhaba. Bugünkü eğitim videosunda sizlere ofisten yayın yapıyoruz. Basketbol sahasında değilim. Biraz söyleşi babında olacak. Nasıl basketbolcu olunur? Biraz onu konuşalım. Basketbolcu olmak için en başta basketbolu sevmek gerekir. Basketbolla iç içe olmak gerekir. Basketbolla yatıp kalkmak gerekir. Yani basketbol aşığı olmak gerekir bir nevi. Küçük yaşlarda başlamak en önemlisi. Bu hangi yaş olabilir? 5-6 yaş olabilir. En güzel ideal yaş 5 ve 6 yaşlar. Çok ideal yaşlar. Küçükken bu basketbol sevgisini aşılarsak kendimize çok daha iyi olur. En başta dediğim gibi basketbol sevgisi olmadan olmuyor. Bu sevgilerde neyi gerektirecek? Kendimize zaman harcayacağız. Basketbola zaman harcayacağız. Antrenmanlarımıza zaman harcayacağız. Hepsinde zaman harcayacağız kısacası. Özveride bulunacağız. Basketbolcu nasıl olunur? İlk başta güzel bir kulübe, basketbol kulübüne gitmek gerekir. Üye olmak gerekir. Bir basketbol kulübünde tabii ki de iyi bir antrenör eşliğinde, doğru basketbol öğreten antrenör eşliğinde kendimiz önce azimli ve hırslı basketbolu severek antrenmanları yapmamız gerekiyor. Böylece yaptığımız antrenmanlar sonucunda da ileriki seviyelerde basketbolcu nasıl olunur? Zaten siz de kendi gelişiminizle beraber, antrenörünüzün de beraber göreceksiniz ki iyi bir basketbolcu nasıl olunur? Güçlükleri kat ederek, yani şöyle söyleyeyim, ilk seviyenizden son seviyeye kadar gelişiminizi görerek nasıl bir basketbolcu olunur? Kendi gözlerinizle vücudunuzdaki farkı görerek anlayacaksınız. Nasıl basketbolcu olunur? Dediğim gibi tatilden fedakarlık edeceksiniz. Yazın insanlar tatile gidiyorsa siz antrenman yapacaksınız. Evet, nasıl basketbolcu olunur? Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, dediğim gibi en başta özverili bir basketbolcu olacağız. İnsanlar tatile giderse biz az tatile gideceğiz. Antrenmanlarımızı kaçırmayacağız. Antrenmanlarda her zaman olduğu gibi çok istekli olacağız. Çok çalışacağız. Sanki antrenmanları maç yapıyormuş gibi düşünerek canla başla antrenmanlarımızı yapacağız. Kaytarmayacağız. Basketbolda olduğu gibi tabii nasıl basketbolcu olunur da sadece basketbol oynamak yeterli değil. Normal yaşantımıza da dikkat edeceğiz. Yeme içmemize, yeme içme derken mutlaka sebze yiyeceğiz, meyvelerimizi yiyeceğiz. Et, protein bunları tüketeceğiz. Çok az çikolata, cips bunları artık hayatımızdan çıkartacağız. Çok seviyorsak eğer haftada belki bir defa, iki defa çikolata olabilir, cips olabilir. Bunlar özellikle küçük yaştaki oyuncuları, basketbol oyuncularına, basketbol oyuncusu olmak isteyen küçük basketbol severleri çok iyi olmayan yiyeceklerdir. Evet, dediğim gibi basketbol antrenmanımızı çok iyi yapıyoruz. Antrenörümüzü iyi dinliyoruz. Hep özveride bulunuyoruz. Yazın olsun, kışın olsun antrenmanlarımızı en üst düzeyde yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında basketbol maçlarını izlemek çok önemli. İyi bir basketbolcu olmak için nasıl iyi bir antrenman yapıyorsak mutlaka küçük seviye olsun, yıldız seviyesi ya da A takım seviyesindeki maçları mutlaka izlememiz gerekiyor. Çünkü
Basketbol antrenmanı yapmak da izlemek kadar çok yararı var. İzlemek de çok önemli. Özellikle kendi yaş gruplarımız olsun ya da Türkiye Basketbol 1. Ligi, ya NBA ayrı tutuyorum, NBA de olabilir ama Türkiye Basketbol Ligi, Euroleague, hepsi bunlar mutlaka izlenmesi gereken maçlar. Oyuncuların yaptığı hareketler, biz kendimiz uygularken gerçekten sanki aynanın karşısındaymış gibi bize çok büyük etkisi olacaktır. Bunu deneyin, farkı göreceksiniz. İleriki zamanlarda beynimiz bunları bir şekilde kaydediyor. Aa, bu oyuncu burada bu hareket yapmıştı. Evet, ben de antrenmanda uygulamıştım. Bak, hareket doğruymuş diye siz de kendinize bunları uygulayabilirsiniz. Tanıdıklarınıza uygulayabilirsiniz. Mutlaka dediğim gibi bir, antrenman çok iyi yapacak. 2, özveride çok iyi bulunacak kendisi. Antrenman kaçırmayacak. 3, antrenörü iyi dinleyecek. 4, bol bol basketbol maçı izleyecek. Mutlaka bunları yaparsa nasıl basketbolcu, iyi bir basketbolcu olur kendi de görecektir zaten. Tek tek basamakları kendi de atlayacaktır. Bu dediklerimi mutlaka uygularsanız siz de zaten kendi üzerinizdeki gelişimi göreceksiniz. Bugünlük video böyle söyleşi anlamında oldu. Birkaç videoda böyle söyleşi anlamında çekeceğim. Umarım nasıl basketbolcu olunur videosunu beğenmişsinizdir. Mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoların altına da yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. İstediğiniz bir basketbol antrenman şekli varsa, özellikle personal training yani birebir antrenman varsa bunları mutlaka yazın. Boş vakitlerimde ben de bunları değerlendirip videoları çekmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı unutmayın. Siz abone olunca kanalım sizinle beraber büyüyecek. Amacım sadece basketbola hizmet etmek, emek vermek ve doğru basketbolu sizlere öğretmek. Teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.